Vedat Milor, tadı damağımda kaldı dediği farklı lezzetler için adım adım gezmeye devam ediyor. Milor önce akaretlerdeki W Otel'in ikinci restoranı olan W Kitchen'a, ardından Ankara'daki Diyarbakır mutfağının elçisi olan Tavacı Recep'e gidiyor. W otelleri ülkemizde bir ilke öncülük etmiş durumda. Otelin iki lokantasındaki menüleri Amerika'da yaşayan ünlü Fransız şef Jean-Georges Vongericht'ten dizayn ediyor. W Kitchen, otelin ikinci lokantası. Amaç rahat bir ortamda herkesin hoşuna gidebilecek yemekleri sunmak. Daha çok öğle yemekleri için uygun. Bugün W Kitchen'da yemek yemeye geldik. Akaretlerdeyiz. Daha önce biz W Otel'de Spice Market'ta yemiştik. Şimdi girişi otelden ayrı bir yer açmışlar. Süleyman Seba Caddesi'nde W Kitchen diye. Burası daha böyle öğlen yemek yenecek tarzda bir yer. Yani yemekleri daha basit, daha çabuk fast food gibi bir yer açmışlar. Şimdi oranın yemeklerini göreceğiz. Yağmurlu bir günde geliyoruz. Hoş, merhaba şef. Batı dünyasında ardı ardına açılmaya başlayan W lokantaları bir füzyon mutfağı. Daha çok Güneydoğu Asya'ya özgü ve Jean-Georges'un daha çok sokak tezgahlarında ve ucuz lokantalarda keşfettiği lezzetleri batılı insanın damak tadına uydurmakla ünlüler. İstanbul'daki W Kitchen'da da bu tema devam ediyor. Ama bazı eklemelerle. Pizza ve hamburger gibi. Bir seneye yaklaştı ben buraya geleli. Ama Spice Market'ta yemek yedim. Siz yeni bir yer açmışsınız. Siz de yenisiniz galiba. Evet. 6 ay kadar oldu. 6 ay kadar oldu. Burası şimdi ikinci bir yer açtınız. Adı W Kitchen. Evet. Aynen. Bahsetsinize biraz W Kitchen'dan. Peki. Buradaki şeyiniz, amacınız ne? Burada daha brasserie tipi, herkesin yemek yiyebileceği, fiyatların daha uygun olduğu bir yer galiba olarak düşündünüz. Öyle düşünüldü. Burası yeni dükkanıyla beraber konsepte bir değişikliğe gittik dediğiniz gibi W Kitchen adı altında. Herkese hitap eden, biraz daha fiyatları makul bir yer olarak düşündünüz galiba. Evet. Yemekler farklı olacak. Yemeklerimiz çünkü farklı. O yüzden geliyorum ben bugün. Yani değişik yemekleri görmek için. Çünkü evet. Yemeklerimiz farklı, daha az baharatlı. Herkesin gündelik yiyeceği, öğlenleri gelip hafifçe bir salata yiyip kalkabileceği, daha sıcak bir atmosfer, daha kolay sosyalleşilebilecek bir ortam sağladık. Çok güzel. Peki bugün neler hazırladınız bana? Neler yiyeceğiz? Ben gerçekten bilmiyorum. Size bıraktım. Dün sordular. Memnuniyetle. Ben dedim tamamen şefe bırakıyorum. Soğuk günler için ideal bir çorbaları var. Bal kabağı çorbası. Lezzeti berrak ve aslına uygun. Tavsiye edilir. İlk olarak önüme güzel bir çorba getirdiniz. Bu bal kabağı çorbası. Bal kabağı çorbası. Çok güzel. İçinde evet. istiridye mantarları var, bal kabağı parçaları var, French soğan, tavuk suyu ile bağlanmış bir çorba. Evet. Mevsimin bal kabağıyla. Güzel bir kış çorbası diye düşünüyoruz. Evet, bal kabağı şu anda çok yani birçok yurt dışında da lokantalarda şu an yemekler ilk tadım hoşluğu olarak bal kabağıyla geliyor. Bir şey söyleyeyim, çok hoşuma gitti. Dışarıda gördüm. Bal kabağın içinde getiriyorlar, düşünebilirsiniz. İçinde çok az krema galiba. Çok az krema. Çok az krema, fazla değil. Değil, aynen. Kıvamında koymuşsunuz. O yüzden bal kabağın tadı geliyor. Çok teşekkürler. Güzel başladı. Sağ olun. Buna karşılık salata ve balık yemekleri şöyle böyle. Roka salatası bahçeden koparılmış rokanın lezzetini aratıyor. Marine levrek yetiştirme balıktan ve İstanbul'da bazı balıkçılarda hazırlanan marine levreklerin ayarında değil. Cem Şef'in şimdi önerdikleri bize levrek carpaccio, evet. Öyle mi? Terbiye edilmiş. Bir de rezenli roka salatası dediniz. Üstüne de galiba parmesan mı doğramışsınız? Parmesan tıraşladık. Parmesan tıraşlamışsınız. Ve kültür mantarı tıraşladık. Tamam, bakayım. İlk bundan başlıyorum. Lütfen. Sizle. Yanında da bir
sultane ve imir üzümlerinden yapılmış bir şarap öneriyorsunuz. Aynen. Bakalım, nasıl yapıyoruz? Ha. Roka'da ben yazın adada falan çok taze roka yemeye alışık olduğum için fena değil ama öyle çok taze bir roka değil. Anladım. Tadı modern bir tadı bu. Roka zor ama rokaya sos yedirmek çok zor. Ben de zorluk çekiyorum. Çok seviyorum roka çünkü. Siz nasıl şey yapıyorsunuz? Bunu son anda mı koydun sosu? Sonradan üzerine Öyle koyuyoruz. değil. Bence harmanlamak lazım. Yedirmek lazım. Yedirmek lazım. Teşekkür ederim. Bu pek yememiş. Levrek karpaccio anlatın nasıl? İnce ince bu çiğ levrek. Tabii. Çiğ levrek, deniz levreği. Biz bunu ince ince dilimliyoruz. Tamam. Bunda kullandığımız özel bir limon turşusu var. Limon turşusunun suyunu kullanıyoruz. Limon turşusunun suyunu. 3 hafta bekletiyoruz Evet. kavanozlarda. Lemongrass, kişniş tohumu, yıldız anason gibi baharatlarla beraber. Öyle mi? Şey yani lemongrass dedikleri Aynen. gibi star anis. Aynen. Limon tohumu diyorsunuz ve Aynen. star anis dediniz. Yıldız anason, Yıldız anason. yeni bahar. Evet. Harmanlayıp pirinç sirkesinde 3 hafta bekletiyoruz. Yanında bu da kendiniz yaptınız. Kendi galiba. yaptığımız bir ekmeğimiz. Evet. Üzerine biraz da zeytinyağı, kişniş ve nane yapraklarıyla sunuyoruz. Şeyi beğendim. Carpaccio'yu. Çok şahsi kanımca levrek carpaccio için en uygun balık değil bence. Mesela şeyden yapsanız diyelim bir Lagos balığından daha carpaccio daha yağlı olduğu için belki daha uygun olabiliyor bazı şey. Fakat levrekten ince kesmişsiniz güzel. Bir de kıvamında marine etmişsiniz. Yani levrek tadında alıyorsunuz. Tam öldürmemiş, gayet güzel kesmişsiniz. Bu bayağı kuvvetli. Bunu kafir limonuyla, kişnişiyle, işte diğer baharatlarıyla bu bayağı buna karşı koyacak bir şarap gerekir. Riesling, iyi bir Riesling gerekir buna. Onu yani çok teşekkür ederim. Hardal soslu ve susamlı çipura balığı ise bu kuvvetli lezzetlerin altında ezilmiş. Belki balık daha kalın kesilse bu yemek belli ölçüde dengeye kavuşacak. Gerekli harmoni bir nebze sağlanacak. Önce şu sosun tadına bakacağım. Kuvvetli hardal ve susam tadı geliyor. Tavada mı yaptın şef bunu? Tavada. Tavada. Çok az yağ ile. Çok az yağda. Ne yağ kullanıyorsun? Ayçiçek yağı. Şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu yemekte çok fazla sayıda malzeme var. Şimdi deniz börülcesi var, hindiba var, turp var, susam var, hardal var, lavanta var, öyle mi başka şeyde? Şimdi bir iki eleştirim olacak, beğendiğim tarafı da söyleyeyim. Şimdi bu kadar fazla malzeme koyduğun zaman malzemenin ortak bir teması olması lazım, bir denge. Şimdi burada hep asidite ön plana çıkmış. Şimdi bu asiditeye karşılık bu kadar kuvvetli bir şeye belki bir dengeleyici bir lezzet lazım. O lezzet olmazsa şaraptan beklersin o lezzeti. Şimdi o asidi dengeleyecek pek bir lezzet yok. Hardal da bayağı baharatlı bir lezzet. Burada balık güme gidiyor biraz. Bu böyle bu kadar kuvvetli bir yemeğe ben derim ki böyle çok daha iri bir şey olması lazım. Yani Yağlı bayağı bir bir balık. fileto olması lazım. Bir de bu yemeği belki hafif bir tatlı tat, yani küçük bir şey dengeleyecek bir lezzet gerekiyor. Onu belki kullandığın yağlarda olabilir o lezzet. Şey onu yapar. Meşhur şef Von Gericht'ten, Jean-Georges Von Gericht'ten kendi lokantasında böyle çok dengeleyici tatlar kullanıyor. Ben onun şeyinde yedim. Yurt dışındaki lokantasında, yani New York'taki lokantasında çok dengeli tatlar kullanıyor. Bu şey hoşuma gitti, yani derisiyle birlikte yapman. Güzel kızartmışsın balığı, yani sen şef olarak şeyini yapmışsın. Yani çünkü yaptım. Şimdi anladığım kadarıyla Jean-Georges Türkiye'de Türk malzemesi kullanmak istemiş. Öyle mi ekibi? Nasıl? Deniz börülcesi Amerika'da var aslında. Seabin diye. Evet, Seabin'dir adı. Seabin veya Samfire olarak geçiyor. Tabii. Burada gelip malzemeler araştırdılar mı? Nasıl oluyor? Burada gelip pazarları dolaştık beraber. Evet. Lokal pazarlarda edindiği işte gördüğü malzemeleri ve
bizle beraber, biz de onunla yönlendirmelerimizle beraber bir yemekler create etmeye başladı. Bu da Evet. onlardan bir tanesi. Evet. Bolca Türk damak lezzetine hitap eden Peki Jean-Georges nasıl biliyor Türk damak lezzeti? Yani Fransız bizim yöresel olarak kullandığımız malzeme kullanmak istedim. malzemeleri kullanmak istedi. Bir balığa ben susam ve hardalın şeyini dünyada da görmemiştim hiç şu ana kadar. Yani daha çok yani et yemeklerine olabilir. Bu bana biraz fazla. Belki Güneydoğu Asya tadına olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Jean-Georges'un Evet. kesin bir düşündüğü bir şey vardır muhakkak. Ama buna ilgili bakarsınız izleyicilerin farkları benden. Gelip denesinler, söylesinler. Güzelliği de bu tarafı. Ülkemizde hamburger köfte gibi ince çekiliyor. Burada ise aslına uygun bir hamburger buluyorsunuz. Gerek eti gerek de ekmeği Amerika'nın iyi bir lokantasında yenen hamburgerleri aratmıyor. Güzel, üstüne de bir soğan halkasıyla getirmişsin. Kızarmış. Çok güzel olarak geldi. Hatta yanında ben bunu patatesten çok soğanla halkalıyız da. Amerika'da bazen sorarlar. Kızarmış patates mi istiyorsun? soğan halkası. Soğan halkası mı diye. Araya biraz mayonez koyuyor musunuz? Bizim özel bir sosumuz var. O sosu koyuyorsunuz. Rus sosu diyoruz biz buna. Öyle mi? Russian dressing. Evet. Ketçap, hardal, turşu. Ketçap, hardal, turşu. Müsaadenizle bu patates kızartmasının tadına bakacağım. Şimdi bunu siz bayağı kabuğunu bırakarak kızartmışsınız. Aynen. Güzel. Lezzetli. Lezzetli. Bu tabakta gördüğünüz her şey kendi üretimimiz. Ekmeğimiz, etimiz zırhla çekiliyor. Şimdi Türkiye'de en yanlış anlaşılan yemekler mi? Hamburger. Şimdi hamburger deyince köfte geliyor. Köfte bildiğimiz için tabii hamburger çok iri çekilir biliyorsun. Kıyması. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Siz de? Aynen, kesinlikle. Doğru. Gerçek hamburger. Çekilmiş. Bir de tebrik ederim. Ben rica etmiştim. Hamburger vereceğiz dedi. Lütfen dedim fazla pişirme. Orta az pişir. Hatta az pişir. Gerçi orta az pişmiş. Pembe kalmış. Lezzeti böyle çıkarsa. Siz Kesinlikle. nasıl seviyorsunuz? Aynen bu şekilde. Böyle değil mi? Bu şekilde. Başka bir şey de çıkmaz. Peynirini bol güzel koymuşsunuz. Bir de şeyle deneyin bunu. Yani siz cheddar'la yapmışsınız. Değişik de yapabilirsiniz. Yani mesela Roquefort'la da yapabilirsiniz. 3-4 ayrı şey koyup hani seçime göre Aynen. cheddar'la hani şu peynirle. Peynir seçeneği sunmak gibi. Sunabilirsiniz. Bu benim Amerika'da çok yediğim bir şeydir. Çok başarılı yapmışsın. Çünkü hiç yağ çektirmemişsin. İçinde bak bütün lezzeti soğanın duruyor. Japonlar gibi yapmışsın. Vallahi bravo. Aynen. Tempura harcı. Tempura yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Bundan vallahi buraya ben gelsem derim ki Cam Şef bana bunu yap fakat üstüne şeyini koy, soğanını koy, yanına patatesle birlikte şu soğandan ayrı küçük bir tabak getir derim. Bunu bir buraya gelen müşteri dese yapar mısınız? Kesinlikle. Tabii. Yaparsın değil mi? Tabii ki. Çok güzel çünkü. En başarılı yemek otelin ana lokantasında da bulacağınız kuzu incik. Güneydoğu Asyalıların sevdiği baharatlar kuzuya yakışmış. Hafif ateşte ağır ağır pişen kuzu suyunu kaybetmemiş. Bizim damak tadımıza uygun ve son derece başarılı bir füzyon örneği bu. Bunu biz tavuk suyunda yine bir sürü malzemeyle, sirkeyle, acı biber, lemongrass gibi kırmızı şarapta 4-5 saatte kısık ateşte pişiriyoruz fırında. Önce bakayım bir püreyle getirmişsiniz. Püreye bir Bu püremiz tadına de- bakacağım. Söylemeyin siz bir ben bakayım. İçinde acı biber var. Halepano koymuşsunuz. Aynen. Güzel. İşte uymuş. Üstüne de şey mi? Ekmek kırıkları. kırıntısı. Ha? Ben onu çok kendi mutfağımda çok kullanıyorum ekmek kırıntısını. Hamur işlerine falan da gezdiriyorum. Çok severim. Evet bakın şimdi Güzel bir çıtırlık veriyor. kuzuyu yavaş ağır ateşte pişirmişler. Böyle fiske vursunuz ayrılacak Aynen. demek ki. Böyle olması lazım hakikaten. Bu çıtırlık benim çok hoşuma gidiyor. Jean-Georges da bunu çok seviyor. Böyle çıtır lezzetler en azından doku olarak güzel oluyor değil mi? Aynen. Aynen. Hoşuma gidiyor. Evet. Bu kadar O dediğimiz dengeleri bir de sağlıyor. sağlıyorsunuz. Evet. Nefis. Şahane olmuş. Teşekkürler. sosu var. Beğenmeni de çok sevindim. Çok beğendim. Bir kere kuzu da lezzetli. Bu kuzu benim tam istediğim gibi pişmiş. Yani pişmiş ama
yanmamış, kurumamış. Kuzu lezzetini alıyorsun. Fakat bunun içinde işte o hafif asidite aşırı kaçmamış bu sefer. Hafif biber, hafif ne koydunuz içine? Zencefil falan var mı biraz burada? Hangisinde? Yani sosta, pişirdiğin sosta. Var, zencefil var. Değil mi? var. Zencefil de var. Hafif sarımsak var, zencefil var. Ondan sonra pirinç sirkesinin asiditesi var. Kıtırlık, fakat o kadar güzel pişmiş, karamelize olmuş ki bir de bu püre muhteşem gidiyor. Bakın burada bütünlük var. Yani buradaki ekşimsi lezzetlerle baharatlı lezzetler birbirini tamamlıyor. Aynen. Destekliyor ama kuzunun lezzetine katkıda bulunuyor. Tatlılar da başarılı. Armut tatlısı yumuşak ve şarap sosunu çok iyi emmiş. Çoğu lokantada son derece ağır olan ve kötü kalite kakao ile hazırlanan çikolatalı sufle de burada hakkıyla yapılıyor. Bir çikolata, bir de meyveli tatlı getirmişler, Evet. armutlu. Biz genellikle, ben de 2 kişi geldiğimiz zaman böyle yaparım, yarı yarıya yeriz. Paylaşırım eşimle En ya güzel, da. en güzel. Evet. Dur bakalım, önce o zaman meyveliden herhalde okey. başlamak lazım. Güzel, Fransız usulü bu tam armut şeyi. Sosunda bakayım ne var? Şerbeti lezzetli. Tarçınlı falan bir şey. Aynen. Ve acımsı. Acımtırak biraz. Karamelimsi. Karamelli. Güzel bir tatlı. Güzel bir klasik bir armut tatlısı. Teşekkür ederim. Ben bunu Fransa'da seviyorum. Yani kırmızı şarapla da çok seviyorum. Güzel yapıyorlar ama iyi, epey pişmiş. Yani şerbeti içine sinmiş. Aynen. Tatlının güzel. Şimdi müsaadenle bunun tadına bakalım. Tamam. Bu da bir nevi sufle, öyle mi? Ne diyorsunuz buna? Molten chocolate. Altın erimiş. chocolate cake. Yani bunun dondurmasını ya da krem şanti mi yanındaki bunun? O da Şimdi var. bunu söyleyeyim. Ben bunu çok severim kahveyle. Belki sonra bir kahve ikram edersiniz. Tabii ki. Tuile derler Fransızlar. Aynen. Bunu yapması kolay bir şey değildir. Kesinlikle. Bunun görünüşünden çok güzel yapmış gibisin. Çünkü yakmamak lazım. Güzel. Bunun hakikaten en muhteşemlerini Paris'te buluyorum. Daha bile ince yapıyorlar, biliyor musun? Böyle dokunduğun an dağılıyor adeta. Birazcık kalın. Aynen. Ama güzel. Şimdi şeyine bakalım. Bu böyle, şimdi hep birlikte kaşıkla bakalım. Çünkü bunun böyle vurduğun zaman dağılması lazım. İçinde böyle bir lava gibidir bu, biliyor musun? Böyle akar gibi şeyler. Akacak mı içinde çikolatası? Allah akıyor. Çok güzel. İçi gayet sulu kalmış. Yanında vanilya dondurması. Güzel olmuş, eline sağlık. Bir de Teşekkür hoşuma ederim. giden bir şey, fazla şekerli değil. Evet. Çikolata tadı geliyor yani. Biliyorsun bizim insanımız çok fazla şekerli seviyor ama biraz çikolata tadı olur. Hatta ben daha bile acı tercih ederim. Biz Kendim- %70 kakao %70 kuvertürü kullanıyoruz. Şekeri Yani, de, evet. şekeri de minimum seviyelerde Minimum tutuyoruz. tabii, yani sağlık için de daha iyi. Aynen. Bu ikisi birlikte özellikle tavsiye ederim, armut ve çikolata. Güzel olmuş. Bu lokanta şarap yemek uyumu üzerinde biraz çalışır ve fiyatları aşağı çekerse İstanbul gibi her çeşit lokantanın bulunduğu bir metropolde önemli bir boşluğu doldurup kendisine bir yer açabilir. Ama ben burada başlangıçlardan ve balıklardan çok etleri ve tatlıları beğendim. Şimdi İstanbul'un bu tip yerlere gerçekten ihtiyacı var. Yani öğlen gelebileceğiniz, belki bir salata, bir hamburger, bir pizza yiyeceğiniz, fakat bunları iyi yapan, yani sıradan değil, gerçekten iyi bir hamburger yapan, güzel bir tatlıları gerçekten güzel olan bir yer burası. Esnaf lokantalarına iyi bir alternatif. Biraz belki bardakta şarap sunmaları ve şarap yemek uyumunda daha dikkatli olmaları lazım. Ama yeni bir yer. Hoş geldiniz diyorum onlara. Yani İstanbul için bence bir kazanç böyle bir yer. W Kitchen hem lezzeti hem de ambiyansıyla Vedat Milor'dan 3'er yıldız alıyor.
El yakan fiyatlarıyla 2, sınırlı içecek menüsüyle de 1 yıldız alabiliyor. Tadı damağımda reklamlardan sonra devam edecek. Diyarbakır mutfağının elçisi Tavacı Recep, İstanbul'da da şubesi olmakla birlikte özellikle Ankara'da tutulmuş bir lokanta. Müşterileri arasında pek çok üst düzey bürokrat ve politikacı var. Birçok izleyiciden mesaj alıyoruz. Ankara'ya niye hiç gelmiyorsunuz diye. Sonunda biz de geldik. Kısmet oldu. Kısmet bugüneymiş. Çok da güzel bir hava. Tavacı Recep'in önündeyiz. Burası sanıyorum 2002'de açıldı Ankara'da. Ben 2003'te bir kere yemiştim. Çok güzel bir kaburga dolması yedim burada. Şimdi yeni ve güzel bir mekana taşınmışlar. İnşallah yemekleri aynı kalitededir. Hep birlikte göreceğiz. Devasa bir yemek salonları var. Aynı anda yüzlerce kişiye yemek sunulabiliyor. Vedat Milor'a göre bu tip bir lokanta için en büyük tehlike yemeklere gerekli özeni göstermeyip yarı fabrikasyon bir mutfak haline dönüşmek. Tavacı Recep bu tehlikenin farkında. Malzemeler mümkün olduğu kadar Diyarbakır'dan geliyor. Vedat Milor, Diyarbakır'daki lokantada hiç yemek yemediği için kıyaslama yapamayacağını söylüyor. Burayı 2002'de açtınız Ankara'da değil mi? Evet efendim, doğru. Ben işte ondan bir 6 ay sonra falan gelmiştim. Eski yerinize. Kutlu olsun burası inşallah. Teşekkür ederim. Biraz tarihçesinden bahseder misiniz? Tabii ki Diyarbakır'dan, onu Tabii bir ki. Diyarbakırlı Recep Usta diye yazar. Sonra bir de bir ara İstanbul'da vardı ama sonra başka lokanta oldu orası. Ben Suadi. kısaca anlatayım efendim Lütfen, size. merak ediyorum. 1978 yılında Diyarbakır'da kendi yerini açıyor. 2002 yılında sizin ziyaret ettiğiniz yer Ankara şubemiz Küçükesat şubesini açtı. 2002 yılından sonra Tavacı Recep Usta markası biraz daha bilinen bir marka oldu. 2008 yılında da Ankara Park Vadi şubemiz, şu an bulunduğumuz yer hizmete açıldı. Peki etler aynı yerden mi gidiyor? Yani farklı yerlerden mi alıyorlar? Çünkü İstanbul... Yıllardır et aynı yerden alınıyor. Bunu hiçbir zaman değiştirmedik biz. Belki de kalitemizdeki en büyük Nereden geliyor etken et? budur. Diyarbakır'dan, kendi Diyarbakır'dan. yöresinden geliyor. Çok evet. güzel. Bunları günlük temin ediyoruz. Günlük getiriyoruz. İstanbul'da da bu şekilde. İstanbul'da da Diyarbakır'dan aynı Diyarbakır'dan. yerden. Güzel. Evet efendim. Çünkü o çok önemli yani tedarik farklı yerden olursa Evet. lezzet farklı olur. Peki bugün bana herhalde spesiyallerinizden ufak ufak tattıracaksınız. Ben yemek kısmını Zeki Bey'e bırakacağım. Oldu. Memnuniyetle. Tavacı Recep kızartma değil, haşlama bir içli köfte hazırlıyor. Güzel. Buna karşılık Vedat Milor, önüne gelen 3 salatanın da biraz fabrikasyon olduğunu düşünüyor. Malzemeler sıradan. Nar ekşisi de fazla kaçmış. Kuru patlıcan dolmaları ise farklı. Dolmalar olması gerektiği gibi herhalde içinde kaburga olan et suyuyla demlenerek pişmiş ve kemik iliği lezzeti dolmalara geçmiş. Salatalarla donattınız. Anladığım kadarıyla bu rokalı falan bir Roka salata. salatası, Tamam. mısırlı salata, bu da çoban salatası. Bu da soğanlı. yavurda. Yok, bu da bostane salatası. Bostane mi? Özel Özgün salata. evet. Tamam. Biraz bakayım. Güzel kuru patlıcan dolmamız gelmiş. Ekşili dolma. Ne? O ekşili dolma efendim. Ekşili. Bu da Bu kuru, içli yani köfte. kuru patlıcan. Kuru patlıcandan yapılıyor, evet. Ekşili diyorsunuz. İçinde nar ekşisi mi var? Bir onlar ekşi değil, sumak var. Ekşili Sumak var, dum- tamam. demek Bu sumak da var. Haşlanmış içli köfte. haşlanmış içli köftesi. Evet. Peki. Müsaadenizle ben azar azar bakıyorum tadlarına. Tabii. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sizin çok güzel özel bir ayranınız var. Şöyle Bu Diyarbakır ayranı, Tamam. yoğurdu, yayık ayranı. bakayım. Önce. Benim için bu salatalar bunlar çok ilginç değil. Niye söyleyeyim? Domates. Belki artık iyi bulamıyoruz domates. Domates pek lezzetli değil. Şimdi ben tesadüfen 2-3 hafta önce bir Amerika'daydım. Kaliforniya'da o kadar inanılmaz domatesler yedim ki onu çekmek isterdim filmini. Bazı şeyleri dry farming diyorlar. Yani sulanmamış. Seni 2 defa falan sulamış. İnanılmaz çocukluğumuzun domatesleri. Bizde pek bulunmuyor. Bir de konserve mısır kullanmışsınız. Evet. Bence bunu hiç kullanmamak lazım. Yani şu anda kaliteli lokantalarda dünyada
malzeme, yani siz de eminim malzemeye çok önem veriyorlar. Yani her türlü, mesela domates çok iyisini bulamazsınız. Yazın değilse domates sosu yapmayın. Bu çok güzel bir şeye benziyor. Şuna bakayım. Benim için tabii bu. Yani Tabii. zevkim. Bunda da domates var ama çok şey var bunda. Fıstıklar görüyorum, cevizler görüyorum, nar ekşisi. Yok. Bakın kullandığınız nar ekşisi çok kaliteli bir nar ekşisi. Evet. Yani piyasada bulunanın ötesinde. Yok ötesinde bu bize özel Hatay'dan geliyor. Eminim. Ben işte ona bakıyorum. Yani işte bunda malzemeler kaliteli, acı, biraz baharatlı ama lezzetli. Çok güzel. Nefis bu da. Çok güzel. Bir de çok hoşuma gitti bunda. Bunu yerken ilik tadı alıyorum. Evet doğru. Belli ki siz bunu kemik üstü falan Kemik göğsü yapmışsınız. yapıyoruz. Ha. Evet doğru. Ve Altına doğrusu da da bu. kemik yapıyoruz. Altına Belli da oluyor. seviyoruz. Yani Evet. tadından belli oluyor. Bu da içli köfte. Ben haşlanmış. haşlama çok severim, bulamıyorum pek. Kızartma, kızartma çok lezzetli. Bu daha sağlıklı tabii. Bu daha sağlıklı, evet, haşlanmış daha sağlıklı. Bunun da içi benziyor galiba aynı. Fıstık da var değil mi içinde biraz? Bunun içi ceviz. Ceviz mi? Hı, ceviz. Ceviz, soğan, maydanoz. Güzel. Eti kaliteli. Ben şahsen biraz daha yağlı tercih ederim eti. Şahsen. İyi, çok teşekkürler. Bunlar çok Afiyet güzeldi. olsun. Kuzu pirzola ve buttan yapılan tava biraz kuru. Buna karşılık burada mutlaka ısmarlanması gereken yemek kaburga dolma. İçi pilavla doldurulmuş ve buharlı fırında pişen kaburga dolma gerçekten bir sanat ve lezzet şaheseri. Bu tavayla saç kavurmanın farkı var mı? Yok farkı yok. Saç kavurma. Evet, Diyarbakır'ın bir özelliği bu Tabii değil mi? bu Diyarbakır'ın özelliği. Evet. Şimdi benim bir stilim var. Bu böyle tava gördüğüm zaman saç kavurma suyu en güzel tarafı ya, dayanamıyorum hele. Evet. Ya nefis ekmek. Suyuyla başlıyorum. Etin lezzeti sinmiş biliyor musun? Çok güzel tarafı. Pirzoladan mı yapılır bu? Pirzoladan da yapılıyor, sade de yapılıyor bu. Siz şeyi karış, bu but kısmı mı? But kısmı, evet. Butla pirzolayı karıştırmışsınız. Karıştırıyoruz, Yani. evet. Bakalım. Güzel. Pirzolayı çok şey yapmamışlar yani pişmesi ince olmasına rağmen Evet. kurutmamışsınız. Evet. Aşırı pişirmemişsiniz. Bu saç hakikaten çok ete uygun. Biliyor musunuz hiç İspanya'da plancha pişirme türü var meşhur. Onu pek Aynı bilmiyorum. bizim saç gibi işte. Öyle mi? Düşünün yani çok farklı yerler, coğrafyalarda insanlar aynı pişirme şeklini keşfetmiş. Onun verdiği güzel sonucu. Vallahi 2 kişi gelsek bunu ısmarlarım ben. Bitiremesek bile yani. Çünkü böyle bütün parça çok daha lezzetli olur tabii kemikle pişen. Üf, bu nefis bir şey oldu. Gerçekten bu. Bakın bu en güzel parçası. Bunu kurtardım gerçekten. Nefis bu. Yani çok lezzetli. Bakın uzun süredir bu kadar güzel bir kuzu yememiştim diyebilirim. Çok güzel. Fransızlar aleton diyorlar. Şimdi bu var. Anne sütünden kesilmiş ve hafif artık otlamaya başlamış kuzu. Bu o. Mevsim süt kuzusu zamanı değil. Herhalde baharda tavacı Recep'te muhteşem gerdan yemekleri de bulunur. Yine de buraya bir grup olarak gelirseniz başka yerlerde kolay kolay bulamayacağınız gerdan yemeklerinin tadına bakmanız şart. Gerek gerdan haşlama gerek de güveçte sebzeleriyle pişen gerdan yemekleri güzel. İkisi arasında seçim yapmak zor. Gerdan çok lezzetli bir tarafı tabii kuzunun. Menüde gördüm ve istedim. Haşlama, öteki de güveç taş fırında Güveç, yapılan. taş fırından yapılıyor. Sebzeli. Evet, evet sebzeli. Çok güzel. Afiyet olsun. Kurutmamışsınız bile fırında. Evet. Çok güzel. Bu nereden geliyor malzeme? Diyarbakır'dan aynı et. Aynı et değil mi? Tabii aynı et. Kuzunun taraklı kısmını ise mangalda pişirip kurutmadan önünüze getiriyorlar. Elle yemeniz ve kemiğini iyice sıyırmanız lazım. Lezzeti böyle çıkıyor. Aha bu Bu sırttan. Izgaradan tabii. pişiyor, evet. Bu benim en sevdiğim taraflarından biri. Tarafından, evet. Yani bayılırım buna, biliyorum bir şey.
Bu da çok güzel. Çok az daha az pişebilirdi bence. Çok az Fazla daha. kuru oluyor. Yani Çok kuruyor. Etin lezzeti kaçıyor. daha az pişebilir dedim. Tabii. Daha Evet, fazla evet, değil. doğru. Doğru. Daha fazla Az. pişse etin lezzeti kururdu. Doğru. Daha az pişse yani bence biraz kurumuş, onu demek istedim. Yani daha da az pişse Doğru, biraz daha iyi pişirmişler. biraz fazla pişirmişler. Doğru. Bütün bunlardan sonra tatlıya yer ayırmak zor. Eğer yeriniz kalmadıysa hata olur. Hata olur çünkü buranın tereyağıyla hazırlanan irmik helvaları gerçekten özel. Şimdi özel tatlınız da irmik tatlısı İrmik galiba. tatlısı, evet. Bu da Recep Usta'nın piyeseri. Yanında kaymaklı dondurma mı? Dondurma, evet. Enteresan, dondurmayı kendiniz mi yapıyorsunuz? Biz kendimiz yapıyoruz dondurma. Öyle mi? Evet. Kaymaklı mı bu? Kaymaklı. Tereyağıyla yapmışsınız. Tereyağlı, evet. Süt, tereyağlı, şeker, vanilyadan. Çok güzel. Evet. Sırrı bunun işte malzeme. Nefis. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Bir de şimdi bir de hazmetmem lazım. Mıra vereceğiz. Mırra değil mi? Evet. Mırrayı bir kere içtim hayatta. Yani Biraz zehir gibi acı. bir şey. Doğru. Ama öyle Acı. güzel. Güzel. Lezzetli, buna lazım. Yani bu Yemekten sonra içmen lazım. Tamam, içeceğiz. Öte yandan elbette ki acı bir kahveye yer kalacak. Aman kalsın. Kalsın çünkü el değirmeninde çekilen kakuleli dibek kahveleri enfes. Oh, çok sıcak mıdır şu anda? Hocam biraz karıştırın, biraz bekletin. Neyle karıştırayım? Öyle elinizle Ha, şöyle yani çalkalayayım. Tabii tabii. Şarap gibi. Bu diyorum, şarap hep söylüyorum. Az koyman lazım ki çünkü çalkalayacaksın, kokusunu alacaksın. O çok önemlidir. Valla bitter Güzel, çikolata değil gibi. Şimdi çikolatanın iyisi de bitterdir ya aslında, daha acı çikolatadır. Bu da hani %70 kakao falan olan şey. Bu da kahvenin şeyi. Kahvenin herhalde en özü yani. Yüzü. Çok teşekkürler. Sağ olun. Afiyet olsun. Ülkemizin yöresel zenginliklerini büyük şehirlere taşıyan lokantalar benim için çok değerli. Çünkü bu lokantalar bir taraftan o ülke mutfağının zenginliğinin taşıyıcıları, diğer taraftan da adeta büyük şehirlerde onlar o yörenin iyi niyet elçisi oluyor kanımca. İnşallah diyorum çok fazla genişlemezler ki kalite bu şekilde devam eder. Çünkü mükemmelliyetçi biri olduğu belli oluyor Recep Usta'nın. Eğer onun kendisini tanısam benim vereceğim mesaj bu olacak. Aman diyeceğim, aman dikkatli ol. Önemli olan bu kaliteyi tutturman. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah yolunuz Ankara'ya düşerse burada bir yemek yemenizi tavsiye ederim. Tavacı Recep hem lezzeti hem de uygun fiyatlarıyla Vedat Milor'dan 4'er yıldız alıyor. Ambiyansıyla da 3 yıldız alabiliyor.